Merhabalar arkadaşlar. Güzel enerjinizle kanalıma hoş geldiniz. Başta yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden, dinleyen tüm güzel kalplere kocaman sevgiler gönderiyorum. Bugün yine fincanımızın ve tabağımızın bize anlatmak istediği hikayeyi birlikte keşfedeceğiz. Şimdi kanalımıza yeni gelen sevgili dinleyicilerim, izleyicilerim, sizler de hoş geldiniz. Burada gördüğünüz her sembolün bir şeklin ve her izin kendisine özgü bir mesajı var. Bakalım bugün fincanımız bize hangi mesajları verecek, neler anlatacak, hangi sürprizleri gösterecek. Şimdi enerjilerinizi güzel tutun, niyetinizi içerinizden geçirin ve fincanınıza birlikte bakalım. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi öncelikli olarak fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada oldukça bir toplu telve toplusu var ama topluluğu var ama hatta burada bir açıklık da var. Bu sanki böyle bir yunus balığını andırdı bana arkadaşlar. Bu açıklık beyaz, bembeyaz. Çok güzel ve olumlu enerjileri temsil ediyor bu arada Yunus. Yavaş yavaş kenarlarına doğru toplanmış telvelerimiz. Şimdi fincanın dibi açılmaya başlamış. Önümüzde yeni bir alan oluşmuş gibi. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım etrafımıza, bakalım hangi figürler mevcut. Şimdi bunları tek tek bakıp sizlere yorumlayacağım arkadaşlar. Çok güzel figürler görüyorum. Bunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi bakıyorum. Çok güzel figürler çıkmış arkadaşlar. Şimdi size bunları yorumlayacağım. Siz de zaten bunları göreceksiniz. Şimdi burada bu dipteki açıklığın üst kısmına doğru gelmek istiyorum. Burada sanki birçok farklı figürün belirdiğini gördüm. Bunların içerisinde ilk olandan başlayayım size. Burada sanki bir kum saati benim dikkatimi çekti. Şurada. Bana bir kum saatini hatırlattı bu. Zamanın önemine, bir şeylerin belirli bir süreç içerisinde şekilleneceğini işaret ediyor arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir konu varsa bununla ilgili zamanın ilerlediğini ve artık bazı şeylerin yavaş yavaş netleşmeye başladığını söylüyor. Kum saatinin hemen yan kısmındayız arkadaşlar. Şimdi bakın şurada çok belirgin bir kalp görüyorum ben. Oldukça belirgin. Ve bu bağlantılı gibi duruyor bu kalp arkadaşlar. Hemen yanında kocaman bir V harfi var ayrıca. Hemen şurada. Bir bağlantısı var bu kalbin. V harfinin üzerinde ise oldukça büyük bir kuş ve şu fincanın ağız kısmına doğru ilerleyen bir kuş bu. Kanatlarını tamamen açmış ve ağız kısmına doğru uçuyor. Yukarı doğru hareket etmesi kuşun bana bir haberin, bir mesajın ya da beklenen bir gelişmenin artık size doğru yaklaştığını düşünüyorum. Şimdi kalp ve V harfi ve kuşun
aynı bölgede olmuş olması, özellikle duygusal bir konuda zamanla bağlantılı bir gelişmenin ve ardından gelecek haberin işareti gibi duruyor. Şimdi bu kuşun hemen arkasında canlarım bir kadın figürü var şurada ve bunu aşağıdan destekleyen, yukarı kaldıran bir kişi daha var. Ve burada yine ikisinin arasında bir kalp, ama bu kalbin içi boş arkadaşlar. Yani bu kalbin ortası boş. Sanki duygusal anlamda tamamlanmayı bekleyen, henüz tam olarak yerine oturmamış bir konu var gibi duruyor burada. Haber getiren kuş, diğer tarafta yükselen kadın figürü ve aralarında ortası boş bir kalp bana duygularla bağlantılı bir gelişme var. Ama bu gelişmenin tamamlanmaması için henüz aşılması gereken, tamamlanması için henüz aşılması gereken küçük bir eksiklik görünüyor arkadaşlar. Yani o eksiklik olduktan sonra bu kalp tamamlanacak. Bakın demiştim ya, burada da bir bağlantı var diye. Şimdi buraya geldiğimde canlarım şöyle söyleyeyim. Burada yine bakın çok büyük bir kuş var. Kanadını görüyorsunuz. Bakın kafası burada. Ayakları var. Bir yere konmuş bu kuş. Ve kanadında bakın bir yüzük taşıyor. Yani konduğu yerde sanki bir ev arkadaşlar. Yani şurada hatta yolu bile var bu evin. Sanki bir ev var. Bir eve konuyor bu. Bu konduğu yerin bir evle bağlantısı, yani bu kuşun bir evle bağlantısı var. Yani burada kuş, yüzük ve ev sembolleri aynı noktada belirmiş. Bu görüntü bana özellikle bir bağlılık, bir anlaşma, bir söz ya da bir ilişkiyle ilgili ev ve yuva konusunun gündeme gelmesini düşündürüyor. Şimdi kuşun taşıdığı yüzük sanki önemli bir haberi beraberinde getiriyor. Bakalım bu haber evinizle ya da yuva düzeninizle ilgili nasıl bir gelişme gösterecek. Çünkü bakın burada da bir kadın figürü vardı, görüyorsunuz. Bu kadın figürünün de bu yolla bağlantısı var. Evin yoluyla bağlantısı var arkadaşlar. Yani kuş çok belirgin. Yani şöyle söyleyeyim, burası sanki deniz kenarı bir ev. Bakın dalgalar görüyor musunuz? Deniz kenarında bir ev bu. Ve evin hemen arka kısmında bir ucu arkadaşlar yani bu evin hemen arkasında bir batan sanki bir tekne var. Yani burada şöyle söyleyeyim. Şimdi önce denizle alakalı söyleyeceğim size. Dalga şekilleri, hemen çevresinde balık figürleri var. Bu da belirmiş. Yani bir balık da var burada. Evet, dalga figürleriyle birlikte balık sembolleri de çıkmış arkadaşlar. Bu deniz kenarı bir ev. Bütün görüntü bana adeta deniz kenarında bulunan bir evi anımsattı. Bir de bu evin önünde uzanan yol, yani bu sanki bu eve doğru ulaşan bir yol var. Deniz balıklar yol, hatta bu ev 2 katlı gibi duruyor. Yani dar uzun bir ev. Bunlar uzak bir yer, bir yolculuk ya da denizle bağlantılı bir mekan değişikliği enerjisi de verdi. Özellikle ev figürünün bu kadar belirgin çıkması yuva ve yerleşim konularının ön planda çıkabileceğini düşündürdü bana. Şimdi
Şimdi şöyle söyleyeyim. Denizin hemen deniz kenarındaki evin az önce havaya kaldırılmış gibi gördüğüm kadın figürüyle de bir bağlantısı var. Yani sanki kadın figürüyle bu ev arasında bir bağ kurulmuş. Şimdi çok ilginçtir ki bir yol ve bu yolun bir tarafı oldukça aydınlık, fakat yolun devamında arkadaşlar bir kayık var. Yani bu da şöyle söyleyeyim size, şu anda yol çok aydınlık ilerliyor ama burada fincanın dip kısmında, yani şurada bir kenarı batmış arkadaşlar, bir kayık figürü görüyorum ama suya batmış yani bu ucu, ama su alıyor sanki, o izlenimi verdi bana. Ve bu batan kayığın üstünde bir H ve Ü harfleri dikkatimi çekiyor. Yanlarında bir kalp daha var arkadaşlar. Yani burada yol, deniz, kayık, bir kişi, ev, kalp sembolleri birbirine bağlanmış. Sanki duygusal bir konuyla ilgili bir yol ayrımı, bir mesafe ya da aşılması gereken bir durum var burada. Aydınlık olması yolun sadece bana bu sürecin sonucunda önünüzde daha net ve ferah bir alan açıldığını düşündürüyor. H ve Ü harfleri de bu hikayede önemli olabilir arkadaşlar. H harfi ve Ü harfi. Şimdi buradaki kayık batıyor ama etrafı çok aydınlık. Yani özellikle dikkatimi çekiyor. Yani burada karanlık bir görüntü yok. Aksine bir açıklık var ve bu açığın içerisinden yukarıya doğru uzanan bir yol. Bu yolun hemen başlangıcında ise kuyruğunu havaya kaldırmış çok belirgin bir kedi figürü var arkadaşlar. Şurada bakın. Yani bu kedi kuyruğunu havada tutuyor. Kuyruğun yukarıda ve hemen yanında da küçük bir kalp daha var. Kendisine kedinin, şöyle söyleyeyim, kedinin alt kısmına, özellikle bacaklarının altına doğru ise bağlantılı bu batan kayıkla. Çok net bir A harfi görüyorum. A harfinin yanında da bir kanca var arkadaşlar. Yani burada kedi, kalp, A ve A harfi ve kanca birbirine bağlanmış durumda. Birbirine bağlantıları var. Semboller batan kayıkla da bağlantılı. Buna göre burada bir yandan zorlaşmış veya su alan bir süreç görünürken diğer tarafta aydınlık bir yolun açılması çok önemli. Sanki bir şey sizi aşağıya çekmeye çalışsa da önünüzde başka bir yöne ilerleme fırsatı var gibi duruyor. Özellikle A harfi ve kanca burada önemli bir detay. Bakalım ne gibi bir detay bize bu. Yani buradaki her şey birbiriyle bağlantılı çıkmış arkadaşlar. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim, fincanın dip kısmında böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de göz belirmiş. Yani göz göz olmuş fincanın alt kısımları. Yani fincanın alt kısımlarında da göz göz olmuş figürler çıkmış. Bunlar göz arkadaşlar. Şimdi bu kadar gözün bir arada çıkması gerçekten dikkat çekici. Öncelikle dikkat, farkındalık ve çevreden gelen bakışları düşündürüyor bana. Sanki çevrenizle ilgili gelişmeleri merak eden, sizi uzaktan takip eden ya da olup biteni gözlemleyen insanlar var burada. Gözlerin çok fazla olması bana aynı zamanda şunu söylüyor. Önünüzdeki dönemde çevrenizde olup bitenlere daha dikkatli bakmanız, her duyduğunuza hemen inanmamanız ve bazı şeyleri kendi gözünüzle görmeden karar vermemeniz çok önemli arkadaşlar burada. Önce kendi gözünüzle görün. Ondan sonrasında karar vermeyi düşünün. Şimdi tabağıma geçeyim. Bakalım tabağımızda hangi figürler belirecek.
Yani birbirinden bağımsız değildi fincan arkadaşlar. Hepsi birbirine bağlı figürlerdi. Şimdi burada benim ilk dikkatimi çeken arkadaşlar, bakın şurada ayakta duran, daha doğrusu başını önüne eğmiş, ayakta dimdik duruyor. Bakın başı sadece önüne doğru hafif eğik bir silüet bu. Ama etrafı yine aydınlık. Yani bu koyu telveler kaplamamış. Ama başını hafif önüne eğmiş arkadaşlar bu silüet. Şimdi sanki bu silüet bir şey düşünüyor. Önündeki bir konuya dikkatlice bakıyor gibi de bir duruşu var. Ama dikkatimi çeken çok önemli bir detay, bu kişinin etrafı oldukça, dediğim gibi, aydınlık, koyu telveler bu silüeti kaplamamış. Bu yüzden ben burada sıkışmış ya da kapalı bir enerjiden ziyade düşünerek ve biraz temkinli ilerleyen bir kişiyi düşünüyorum. Başın hafif eğik olması bana geçmişte yaşanmış bir konunun yeniden düşünmesini veya kişinin bir karar vermeden önce önünü tartmasını anlatıyor gibi geldi bana. Fakat etrafındaki açıklık çok güzel. Yani yine karar düşünülürse, yani bir karar düşünülecekse düşünülsün, önünde hala açık bir aydınlık ve bir yol mutlaka bulacak arkadaşlar. Çünkü bu aydınlık söz konusu. Şimdi bakın burada bir sürü yine kuş kanatları, kuşlar mevcut. Kalabalık bir ortam burası. Telvenin taban, iç kısmı ve dış kısmı biraz kalabalık bir ortam burası ve uçan kuşlar, havalanan kuşlar mevcut arkadaşlar. Yani şimdi bu havalanan kuşlar arkadaşlar havaya doğru yükseliyor olması, hareketli bir dönemi, peş peşe gelecek haberleri ve bir şeylerin artık yeniden yerinden oynayacağını düşünüyorum ben. Kalabalık ortamda uçan kuşların aynı yerde olması, kalabalıkla aynı yerde olması, çevrenizden gelecek haberleri, görüşmeleri, insanları, yapılacak konuşmaları gösteriyor. Sanki bir süredir beklenen bir konu hareketleniyor ve haberler birbiri ardına gelmeye başlıyor burada arkadaşlar. Şimdi burada bir bebek arabası da benim dikkatimi çekti. Bakın. Ve bunun hemen yanında çok uzun boylu, iri yarı bir tip bu. Yani bu bir erkeğe benziyor. Bir kadın değil. Hemen yanında da bir bebek arabası arkadaşlar. Ve bu erkekle bu bebek arabasının bir bağlantısı var. Yani şimdi burada bebek arabası arkadaşlar gerçek anlamıyla düşünmemek gerekecek. Çünkü fal sembolü olarak yeni bir başlangıç, yeni bir sorumluluğu veya büyütülmesi gereken bir konuyu anlatıyor. Şimdi erkek figürünün hemen yanında çıkmış olması ise bu gelişmede bir erkeğin önemli bir rolü olabileceğini düşündürdü bana. Özellikle bu kişinin koruyucu, sahiplenen ya da sorumluluk alan bir pozisyonda olduğunu hissediyorum. Şimdi bebek arabasının devamında çıkmış olması bana bu hissiyatı verdi ve erkek oluşu arkadaşlar bu hissiyatı verdi. Bakın, görüyor musunuz? Bacakları ve bebek arabası hemen burada duruyor. Ve harfi burada da etkin arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde bir kişi burada bir taburede oturuyor. Arkası dönük bu kişinin ve haneye doğru dönmüş ama bir taburede oturuyor bu kişi. Ayaklarını iki yana açmış. Şimdi duruşu sabit, oldukça kendinden emin görünüyor.
bir konuya hemen müdahale etmek yerine oturup bekleyen, gözlemleyen ve gelişmeleri takip eden bir kişi bu. Özellikle arkasının dönük olması bu kişinin sizinle bazı şeyleri doğrudan paylaşmadığını ya da bir konuyu kendi içinde değerlendirdiğini de düşünebiliriz burada arkadaşlar. Kendi içinde değerlendiriliyor. Bakın şurada bir vücut görüyor musunuz? Altında tabure, iki bacaklarını yana açmış. Şu an bir bekleme enerjisi verdi bana. Evet, dediğim gibi kalabalık bir ortam burası. Burada figürler birbirinin içine geçmiş. Bakın burada çok belirgin bir S harfi görüyor musunuz? Çok belirgin bu. Yani isminin içinde olabilir bu S harfi. Yani ismin içinde olur, soyadında olur. Ya da kişinin hayatındaki önemli bir yer veya konuya ait bir harf de olabilir bu. Özellikle bu oturan kişiyle aynı bölgede olması bu kişiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani bu kişiyle bir bağlantısı var diye düşünüyorum. Bakın V harfi burada da çıktı. Görüyor musunuz? V harfi de çok belirgin. Bu fincanımızda da çıktı. Burada da çıktı. Bakın devamlı kanatlarını açmış. Uçan kuşlar. Şimdi bakın burada yine iki kişi karşılıklı karşı karşıya iki kişi bunlar. Sanki birinin böyle kafasının üstünde bir fikir, yani fikirler var. Kafası dolu gibi de çıkmış aslında. Bakın bu iki kişiyle sanki el ele tutuşmuşlar, ancak bu iki kişiden bir tanesi çok uzun boylu, kadın olan bir tık daha kısa ve bunda da bir M harfi burada belirmiş arkadaşlar. Bir M harfi var. Yani bununla bağlantılı olarak bir M harfi bu. Yalnız bu iki kişinin arasında oldukça güçlü bir bağ var. Hatta birbirlerine karşı bağ, anlaşma ya da ortak bir konu söz konusu. Şimdi bu kişilerden başın üzerindeki yoğun bir görüntü oluşu sanki kafasının içerisinde çok fazla düşünce, fikir ve değerlendirdiği konu bulunuyor. Biraz zihni dolu, karar vermeye çalışan bir kişi enerjisi bu. Şimdi diğer kişi ona göre daha kısa boylu ve kadın figürünü anımsattı bana. Bu kadın figürünün bulunduğu bölgede çok belirgin bir M harfi dedik. Dolayısıyla burada M harfi bu kadının figürüyle bağlantılı bir isim, soy isim veya bu erkek figürüyle veya önemli bir kişi olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu iki kişi el ele olması ise aralarında kopmayan bir bağ ya da birlikte alınacak bir karar olduğunu bana düşündürdü sevgili dostlar. Evet, fincanımızın tabağı da bu şekildeydi. Falımızın sonuna geldim arkadaşlar. Bugün fincanımızda hareketleri, yolları, kalpleri, ev ve yuva bağlantılarına dikkat çeken harfleri ve birbirinden güzel sembolleri gördük. Birbirine bağlantılıydı. En önemlisi de buydu. Farklı farklı değil. Hep birbirine bağlantılı ilerledi. Aydınlık yolların ve açılmaların fazla olması bana çok güzel bir enerji verdi bu falda. Ben gördüğüm tüm sembolleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Bundan sonraki artık sizin hayatınızdaki gelişmelerle nasıl örtüşecek hep birlikte göreceğiz. Güzel olan, hayırlı olan, gönlünüzden geçen ne varsa yolunuza çıksın diyorum. Hepinizin enerjisi güzel ve yolu açık olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.